Muhtemelen siz videoların 4. serisindesiniz. 4. seri tam burada başlıyor. Ben Çelyabinsk'teyim. Ulanbator'dan başladım yolculuk. Rusya'nın işlerine doğru artık yani Batı Sibirya'yı da geçtim. Moskova'ya doğru ilerliyorum. Dün gece uzun bir yolculukla buraya geldim. Yekaterinburg'dan Çelyabinsk'e gelen bir trene bindim. Ondan önce de Tümen'deydim. Bu arada tabii çekimler yapamadım. Çok hızlı ilerledi. Çok kalabalık bir trendi. 54 kişi aynı kompartımanda. Dolayısıyla zor bir yolculuktu ama bugün daha sonra anlatacağım onları. Bugün yaşadığım her şey o zorluğa değdi. Çok iyi dinlendim. Yani birkaç saat burada kaldım ama çok iyi dinlendim. İyi yemek yedim ve şimdi yolculuğun geri kalanına hazırım. Şöyle bir şey var. Maalesef tren bileti bulamadım. Hatta Kazan'dan Kazan'dan sonra tren bileti buldum ama istediğim treni bulamadım. Çünkü savaş sebebiyle bazı seferler iptal edilmiş. Dolayısıyla o bölgede bir tehlike var görünüyor. Bu sebeple trenler yok. Yani istediğim tren yok. Buradan Kazan'a hiç tren bulamadım. Ama bir çözüm buldum. BlaBlaCar. Biraz sonra onlarla buluşacağım. Bu BlaBlaCar'da da yani bir böyle minivan tarzında bir araba olduğunu söyledi. Ve konforlu, rahat gideceğim. Muhtemelen 12 saat kadar sürecek. Çelyabinsk'den Kazan. Burası Çelyabinski tren istasyonu ve meydan. Şöyle gösterebilirim. Oldukça geniş bir meydanı var. Çelyabinsk Ural bölgesinde. Hemen az ileride de Başkurdistan var. Bugün de muhtemelen akşam saatlerinde oranın Başkurdistan'ın başkenti Ufa'dan geçeceğiz. O BlaBlaCar'la. Muhtemelen çekim yapamayacağım ama orayı çok merak ediyorum aslında nasıl bir yer diye. Çünkü çok eskiden beri duyduğum bir memleket. Çelyabinski 1100-1200 daha doğrusu 1.100.000 1.200.000 nüfusuna sahip. İnsanı biraz sert karakteristik gösteriyormuş. Dolayısıyla biraz Karadenizlere benzetiyorlar buranın insanlarını. Sert mizaçlılar. Hatta bir şey okudum. Tabii mitolojik bir şey. Daha doğrusu biraz ironi barındırıyor içerisinde. O da şu. Diyor ki Çelyabinskler uyanmak için alarm kullanmazlar. Ayı gelir onları uyandırır. Ayıya derler ki 5 dakika daha lütfen. Ayı bekler 5 dakika sonra uyandırır. Yani bu biraz temel fıkraları gibi. Yani gerçekçi olmayan mitolojik bir yaklaşım gibi görünüyor. Dolayısıyla burayla anlatabileceğim yok. Burayla ilgili ilginç bir şey daha var. O da şu. Buraya 2013 yılında çok büyük bir göktaşı düşüyor. O kadar büyük ki Japonya'ya, Hiroşima'ya atılan atom bombasının kuvvetinde deniyor. İşte Newton cinsinden o kuvvete eşdeğer bir kuvvet. Ve gökte parçalanıyor. Bir parçası yakınlarındaki bir göle düşüyor. Fakat o gürültünün etkisiyle yaklaşık 1500 kişinin yaralandığı söyleniyor ve camlar kırılmış. Bu da biraz Çelyabinskilerle ilgili başa dönersek, o sert karakterlerine dönersek diyorlar ki oraya göktaşı düştü, yine hiçbir şey olmadı. Çelyabinski'de yaklaşık 6-7 saat kaldım ve akşam 7 gibi işte BlaBlaCar'a bindim. Şimdi onunla yolculuk ediyorum. Rusya'da ilk defa karayoluyla yolculuk ediyorum. O da işte trenlerin malum sebeple olmayışı, olanında çok pahalı oluşu ama konforlu bir yolculuk olacağı benziyor. Çünkü güzel bir araba. Yollar da şimdilik iyi. Eğer Kazan'a kadar tamamı böyleyse çok rahat edeceğiz. Kaptanımız da şöyle arkaya doğru göstereyim.
şurada. Kaptanımız da gayet emin kendinden, iyi bir şoföre benziyor. Direksiyonu tutuşu falan. İyi bir yolculuk olacak inşallah. Yani sabah 6.30 gibi orada olacağız. Bu demek 11.5 saat sürecek. 11.5 saat yani diğer 11.5 saat diğer tren yolculuklarına bakınca çok değil gibi, ama orada yatarak burada oturarak yani biraz daha zor olabilir, ama benim bugün oturarak gitmeye ihtiyacım vardı. Dün gece 70 santimlik bir rafta uyuyormuş gibi hissettim kendimi üst katta. Dönemiyordum sağa sola ve biraz havasız kaldığımı hissediyordum. Böyle çok rahat bir yolculuk değildi. Allah'tan son 1 saatinde, 1,5 saatinde Şaşa ile tanıştım. Şaşa, şimdi eğer burada şeye koyabiliyorsak yan tarafa o fotoğrafını, yani Şaşa 10 yaşında bir kızcağız, fakat çok dışa açık, çok böyle cana yakın, sıcak ilişki kuruyor insanlarla. Selam verdi. Önce dedi ki Rusça biliyor musun? İngilizce sordu bana. Dedim ben de ona Rusça olarak işte Rusça bilmiyorum dedim. Yani bu coğrafyada bu kavramı zaten ezberledim. Niye говорю по-русски dedim. Gülümsedi. Yani Rusça bilmediğimi Rusça söylediğim için. Sonra biraz İngilizce muhabbet etmeye başladık. 4. sınıfa gidiyormuş, 10 yaşındaymış falan. Çelebinski'de yaşıyormuş. Güzel bir çocuktu aslında. Memleketin her tarafında, dünyanın her tarafında çok güzel çocuklar, çok güzel insanlar var. Eğer onlara denk gelirseniz. Buradan Şaşa'ya da selam olsun. Telefonu falan da var. Annesinin telefonu var. Ona göndereceğim videonun bu bölümünü de inşallah. O tabii fotoğraf çektirdik, benim ünlü olduğumu zannediyor YouTube'da görünce. Ama öyle bir şey yok. İşte 500 takipçimiz var, fakat olsun, dünyanın her tarafında böyle arkadaşlarım, dostlarım var. O 500 kişi de zaten, ki kesinlikle sizi küçümsemek için söyleyemiyorum. Üçünüz, beşiniz, mesaj yazan 3-5 kişi, paylaşan kişiler, yani herkes çok kıymetli. İyi ki varsınız yani bu noktada. Niye 500 derken sizden şikayet etmiyorum. Evet. Tataristan'ın başkenti Kazan'dayım. Kazan. Akşam zorlu bir yolculuk oldu yine. Yani BlaBlaCar'la geldim. Biliyorsunuz, tren bileti bulamadığım için. O da tek şoför 13 saat aralıksız kullandı. Son saatlerde uykusu geldi. Bir 10 dakika 15 dakika uyumak istedi. Dedim benim için sakıncası yok. Yani yarım saat uyu, 1 saat uyu istersen. Yeter ki sağ salim gidelim. Yani ben maça gidiyorum şimdi. Buralarda ulaşabilecek, Allah göstermesin, en ufak bir kaza bütün planı bozar yani. Dolayısıyla ama geldik sağ salim. Şimdi şöyle bir durum var. Siz biliyorsunuz aslında, ben videoların montajı geriden geldiği için, videoları göndermekte geciktiğim için güncelden sizden daha gerideyim. Güncel olarak yani. Maalesef demeyeyim, her işte bir hayır vardır. Shakhtar Donetsk maçını kaybetti Panathinaikos'a. Ve şimdi rota değişti. 8.000 kilometreye niyet. Fakat 10.000 kilometreymiş kısmet. İnşallah kısmet olur. Atina'ya gidiyoruz. Dolayısıyla yol uzadı. Tam böyle Omsk'un oralarda diyecektim ki yolun yarısı, sonra içimden geçti. Yani yolun yarısı da olmayabilir yani. Ama şimdi yolun yarısı Atina'ya göre. 5.000 kilometre geldim. 5.000 kilometreyi biraz geçti. Ama önümde de 5.000 kilometrelik yol var. Fakat
zorlu olan sadece 5 günüm kaldı. Yani bugün ayın 16'sı. Siz bu videoyu seyrettiğinizde belki 17'si 18'i. Ama ben Atina'ya varmak için sadece 5 günüm var. Yani bir kısım insanların kendini gerçekleştiren kehanet dediği, bir kısım insanların da dua yerine geçer söyleme dediği gibi o zorlukları ben şimdi burada söylemeyeyim. Çünkü beni bekleyen zorlu sınır kapıları var. 5 günde Atina'ya, 5000 kilometre, günde 1000 kilometre demek. Yetişir miyim? Yetişirim. Yani matematiksel olarak yetişirim ama günde 1000 kilometre gitmek, video çekmek, trenleri ona göre ayarlamak, otobüs saatleri indiğiniz yerden diğerine geçişi sağlamak bazen zor olabiliyor. Onun için görelim. Şimdi biraz da Kazan'dan bahsedeyim size. Kazan başkenti dedik Tataristan'ın. Aslında Başkurdistan'ın başkenti Ufa'nın da çok yakınından geçtim. Yani çok çevre yolundan. Geceydi ve şoför de durmak istemedi. Ben de arabada başka biri yani daha vardı, uyuyordu ve dolayısıyla rahatsız etmek de istemedim. Çünkü sesli konuştuğunuz zaman insanlar rahatsız olacak. Çevreye saygı göstermek lazım. Dolayısıyla bir şey demedim. Ama Ufa, yani Başkurdistan'ın başkenti Ufa'da görmek istediğim yerlerden biriydi. Oradan da geçmiş oldum. Kazan'ın Türk futboluyla bağlantılı noktaları var. Bunlar en başta futbolcularımız. Biliyorsunuz Gökdeniz Karadeniz uzun yıllar burada oynadı, şampiyonluk kazandı. Hatta tam tarihini hatırlayamayacağım ama Şampiyonlar Ligi 16 turuydu zannediyorum. O çeyrek değil. Evet 16 turunda o Barcelona'ya attığı 2-1 gol. O zaman spiker, yani İspanyol spiker bu golü Rus mucizesi, o top oradan nasıl geçti diye yorumladığını söylüyorlardı. Yani çok güzel bir goldü. Dolayısıyla Gökdeniz Karadeniz'e ayrı bir sayfa açmak lazım. Kazan ve futbol deyince. Sonra Hasan Kabze burada oynadı. Fatih Tekke zannediyorum çok az oynadı. Yani böyle sezon başı mıydı, sezon ortası mıydı? Gitti 5-6 maç sonra geri döndü diye hatırlıyorum. Dolayısıyla bizim futbolcularımızdan biri daha vardı ama çıkaramadım şimdi onun adını. Bizim futbolcularımızın sevdiği bir bölge. Yani biraz yemekleriyle şeyleri de zaten Türk kültürüne benzediği için yani Tatarlar yaşıyor bu bölgede. Dolayısıyla rahat ediyorlardır. Şimdi Kazakistan ve futbol deyince başka şeyler daha aklımıza gelebilir. Şimdi gelmediyse de söyleyince canlanacak kafanızda. 2018 Dünya Kupası grup eleme maçlarından, yani grup maçlarının bir kısmı burada oynanmıştı ve sürpriz Almanya elenmişti. Güney Kore'ye yenilerek elenmişti zannediyorum. Evet, Güney Kore 2-0 olması lazım. Ama elendiği burada önemli. Yani bu turnuvanın ilginç maçlarından birisi de 4-3'lük Fransa-Arjantin maçıydı. Mbappe'nin 2 gol attığı, o yıldızlaştığı maçtı. Size Kazan'ın meşhur Bauman, bu yürüyen cadde dedikleri birçok şehirde Bauman Caddesi, burada da. Oradaki manzaraları gösterirken bir iki eksik kalmış notumu okuyayım. Birincisi, bu şehir Volga Nehri'nin hemen kenarında. Volga Nehri çok önemli, hem taşımacılıkta hem işte ya birçok şeyde. Su bereket demek, gittiği yeri güzelleştiriyor, medeniyet getiriyor. Dolayısıyla Volga Nehri de Kazan için çok önemli. Belki buraya kurulmasının önemli sebeplerinden birisi bu şehrin. İkincisi,
Dünyanın en eski üniversitelerinden biri burada. Ve o üniversiteden işte meşhur insanlar var. Mesela Tolstoy bunlardan bir tanesi. Lenin bunlardan bir tanesi. Böyle çok sayıda bilim adamı, edebiyatçı, siyasetçi yetiştirmiş bu üniversite. Bu da bence Kazan için önemli bir not. Fakat benim aklım biraz Çelyabinsk'te kaldı. Çünkü orada gördüğüm bir manzara beni çok etkiledi. Hep yemek tavsiyesi alıyorum çünkü uygun yemek yiyebileceğim bir yer benim açımdan çok önemli. Ve yani özellikle bilmediğim coğrafyalarda bilmediğim bir şey midemi bozabilir. Yolculuğun bir gün bile aksaması her şeyi bozabilir sonra. Onun haricinde de mümkün olduğunca işte yemek hassasiyetlerine dikkat ediyorum. Yani bu sebeple de yemek önerileri alıyorum. Orada Antalya restoranı önerdiler. Asım Bey sahibi. Beni çok güzel ağırladı. Yani çok da güzel bir restoranı vardı. Dolayısıyla böyle etkilendim. En son oğluna bıraktırdı beni BlaBlaCar'ın olduğu yere. Sonra Anadolu usulü erzamı hazırlamışlardı. Yol erzamı, peynirli pide yapmışlar, kebap yapmışlar. Sonra bir yerden dedi baklava getirtiyoruz dedi. Restoran için güzel oluyormuş ve müşteriler seviyormuş. O baklavadan koydu çantama. Ama hani bu yemeğin ötesinde güler yüzü, sıcaklığı, bir aile restoranı işletiyor olması onu çok sempatik bir insan yapıyor. Çocuklarını okutmuş burada, evlendirmiş 2 oğlunu. 2 gelini var, Başkurt 2 gelini de. Dolayısıyla biraz yerelleşmiş bir insan. Ya güzel. Eğer sizin de yolunuz düşerse Antalya restoranına gidin, bulun bu insanları. Hem çok nezih, temiz yemek yapıyorlar. Çok lezzetliydi. Yani ya sabah çok güzel bir kahvaltı vardı. Sofrada yok. Sonra 4 gibi tekrar buluşalım dedi. Öğle yemeği ye, öyle git. Orada da harika bir kebap tabağı şey olmuştu. Tam çekeyim mi diyecektim fakat tabii insanlar yani hem iyilik yapıyorlar sonra denize atıyorlar. O tür insanlar. Dolayısıyla şey yapmadım ama bir iki görüntü yakın arkadaşlarıma tavsiye ederim diye çektim. Onu da son anda izin aldım. Abi koysam olur mu? Tamam dedi. Yani yolunuz oraya düşerse, yakınından geçerse yani gidin. Tavsiye ederim kesinlikle. Kişiyle ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü yani bu tür insanlar çok yaptıklarının anlatılmasını da istemiyorlar. Ama çok iyi bir misafirperverdi yani. Çelyabinsk'e beni götüren sebeplerden biri de Maxim. Yani Maxim Norveç'te bir STK'da yönetici. Çok güzel işler yapıyor. Avrupa Komisyonu için, Avrupa Birliği projeleri için içerikler hazırlıyor, projeler yönetiyor. Özellikle yetişkin eğitimi, göçmenler üzerine, beceri geliştirme üzerine uzmanlık alanları. Çok onunla çalışmaktan mutlu olduğum bir arkadaş. Benden yaş olarak da genç, kendine de bakıyor biraz. Ama bugün anladım ki o bakmanın biraz genetiğe bakan tarafı da varmış. Maxim 4 dil bilir ve yani iletişim becerileri, yumuşak becerileri çok güçlü bir arkadaştır. Ama tabii biraz farklı. Yani Rusya'da büyümenin verdiği etki diyebiliriz. Sonra Norveç'te okumanın verdiği etki diyebiliriz. Bazı karakterleri batılı gibi
Ama güzel taraflarını almış Batı'nın bir arkadaş. Burada babası vardı. Onu ziyaret ettim. Onun da resmini koymak istemedim ama şöyle, belki aranızda köylü çocukları varsa bunu çok iyi bilir. Bin bir zorlukla, zahmetle okutulur çocuklar. Sonra işte büyük şehre, üniversiteye gönderilir falan. Sonra iyi yerlere geldikçe de gurur duyulur. Tam öyle bir baba. Yani bu coğrafyadan böyle bir baba, bu arada babayı küçümsediğim için söylemiyorum, çok saygı duyulacak bir insan. Bu coğrafyada böyle bir baba, böyle bir çocuğu nasıl yetiştirmiş ve onu topluma faydalı bir insan haline getirmiş. Gerçekten hayran olunacak hikaye. Yani bizim Anadolu'da var böyle hikayeler. Ama dün bu hikayeye ben çok mutlu oldum yani. Yani duygusal moda da bağlamak istemiyorum ama mutlu oldum. Bu arada çok ilginç. Maksim'in babasının adı Fatih. Tatar Türklerindenmiş. Yani Fatih ismi neredeyse hiç yok bu coğrafyada. Tamam, Tatar Türkleri var ama bu Fatih ismi nereden gelmiş? Yani koymuş büyükleri biri. Kimin koyduğu da belli değil ama Fatih ismini koymuşlar. 3-5 kelime Türkçe de biliyor, sohbet ediyor ama şen şakrak, keyifli bir babaydı. Bunu da buraya not edeyim. Dün öyle anlatma fırsatım olmadı. Bugünkü hikayenin arkasına eklemiş oldum onu da. ...4-5 saat kadar daha Kazan'dayım. Şimdi oturacağım bir yerlere. Antalya restoranın zulama doldurduğu pideleri yiyeceğim. Güzel bir kahvaltı yapacağım. Sonra da oturacağım bir kafeye. Ve videoların montajını ve yani bir takım işlerimi halletmiş olacağım. Günlük rutin işlerimi. 5000 kilometre kaldı. Atina'ya gidiyorum. Yarın sabah Moskova'da olacağım. Oradan Belarus, Minsk, Polonya, Varşova ve Atina'ya doğru. Bakalım ne gösterecek. Bekle bizi Panathinaikos. Samsunspor geliyor. Kapatmadan dur. Yani bunu söylemesem olmaz. Dün Yunanlı arkadaşlarımdan birkaç kişi Instagram'dan mesaj, daha doğrusu bir bildirim göndermişler. Alev falan atmışlar. Şimdi onlarla da irtibata geçeceğim. Onların içinde de muhtemelen Panathinaikos taraftarı vardır. Eğer maçı birlikte izleme şansı varsa da bunu sonuna kadar değerlendireceğim. Bu mesajın daha fazla kişiye ulaşması için lütfen kanala abone olun. Zil ve bildirimleri açın. Seviyorsanız like atın bu videoları ve arkadaşlarınızla paylaşın. Sesimi daha fazla kişiye ulaştırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden desteğiniz için.